Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle daha birlikteyiz. Ekranda gördüğünüz bu minik şirin kedi yavrusunu öreceğiz hep birlikte. Videomda sizlere amigurumi tekniklerini adım adım anlatacağım. Hiç amigurumi örmeyi bilmeyen arkadaşlarımız bile videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Çalışmamda kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni, yorum ve süper teşekkür bırakmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte bu şirin oturan minik yavru kediciyi örmeye başlayalım. Şimdi sırada boynuna takacağımız şal var. Bu şalı öreceğiz arkadaşlar. Pembe iplikle öreceğim. Sihirli halka oluşturuyoruz. Bir tane zincirle kilitliyoruz halkayı. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Halkanın içine öreceğim. Yarım trabzan. İpliği tağa dola. Halkanın içinden geçir ve ipi al. Tığında 3 ilmek var. Üçünü birden topluyorsun. Tekrar aynısını yapacağız. Üçünü birden toplayacağız. Şimdi 2 tane zincir çek. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi 3. zincirin içine 1, 2, 3. 3. zincirin içine yine 2 tane yarım trabzan öreceksiniz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi şu ipi de çekelim. Şimdi bakın buradayız. Bu şekilde. Şimdi tekrar bu baştaki zincirin içine zinciri buluyorsunuz. 3 tane yarım trabzan öreceğiz. 1, 2, bir tane daha, 3. 3 tane zincir çek. Geri dön. 3. zincirin içine 2 tane yarım trabzan. Şöyle geri dönüyoruz. Bir zincir çek. Şimdi bakın buradaki kutucuğun içine örüyorsunuz. 3 tane yarım trabzan. 1, 2, 3, bir zincir. Sondaki dikişin içine 3 tane, 1, 2, 3, 3 zincir çek. Dön. Şimdi 3. zincirin içine 2 tane yarım trabzan. Bir zincir çek. Kutucuğun içine 3 tane yarım trabzan. 1, 2, 3, bir zincir. Sonraki kutucuğun içine 3 tane yarım trabzan. 2, 3, bir zincir çek. Sondaki şu son dikişin içine 3 tane yarım trabzan. 2, bir tane daha, 3. Bakın çalışmanızın şeklinin arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Şimdi 10 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpliğe dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz ve çekelim. Evet, çalışmamız böyle olacak arkadaşlar. Bu kısa ipliği de şöyle çekerek saklamanız gerekiyor arka tarafta. Çalışmamız böyle olacak. Sırada gövde var arkadaşlar. Sihirli halkayla çalışmaya başlıyoruz.
Sihirli halka içerisine 8 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kısa ipliği çekelim ve ortayı sıkıştıralım. Şimdi spiral öreceğiz. İşaret kullanıyoruz. Şöyle kısa bir iplik parçası kullanacağım. Sıranın başına yerleştiriyorum. Şimdi ikinci sırada her dikişin içerisine çift öreceğiz. Yani 8 tane çift örüyorsunuz. Bir tane daha, 2. İkinci çift öreceğim. Üçüncü, dördüncü, beşinci çift, altıncı çift, yedinci çift, sekizinci çift. Sıranın sonuna geliyorum. Toplamda 16 adet sık iğne ördüm. Yeni sıraya başlıyoruz. Üçüncü sıra. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane çift. 1 2. Bir tane tek, bir tane çift. 1 2. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Sırada toplam 24 adet sık iğne olacak. Evet, sıranın sonuna geldim. Yeni sıraya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane tek örüyoruz. Bir tane çift. 1 2. Bir tane tek, bir tane çift. 1 2. Bir tek, bir çift. 1 2. Bir tane tek, bir tane çift. 1 2. Şimdi 8 tane tek tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bir tane tek, bir tane çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıranın sonuna geliyorum. Sırada da toplam arkadaşlar 32 adet sık iğne olacak. Şimdi bundan sonra 4 sıra öreceğiz. Her sırada 32 tane sık iğne olacak. Yani her dikişe bir tane örüyorsunuz. 4 sıra örüyoruz. 4 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 4 sıra örgüyü tamamladım. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. İşareti sıranın başına yerleştirelim. 3 tane azaltma yapacağız. Bu birinci azaltmam. İkinci azaltmam. Ve üçüncü azaltma. Şimdi 20 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi 3 tane azaltma yapacağız. Birinci azaltma, ikinci azaltma ve üçüncü azaltma. Sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Sırada da toplam 26 adet sık iğne örmüş olduk. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Bir tane azaltma yapıyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Bir tane azaltma yapacağız. 1. Şimdi 22 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 22. Şimdi bir tane azaltma yapıyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. Sırada da toplam arkadaşlar 24 adet sık iğne olacak. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Yeni sırada tekrarlayacağımız bir grup var. 2 tane tek öreceğiz. 1, 2, bir tane azaltma örüyoruz ve bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. 2 tek bir azaltma, 2 tek bir azaltma. Sırada da toplam 18 adet sık iğne olacak. Evet, sıranın sonuna geldim. İpliği de dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz ve şimdi çekelim. Çalışmanızın şeklinin arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Şimdi içini elyafla dolduralım. Çünkü gövdeyi kafa parçasıyla birleştirip dikeceğiz. İpi iğneye geçirelim ve kafa parçasını alalım arkadaşlar. Şimdi bu gövdenin son sırasında 18 tane sık iğne olacak arkadaşlar. Bu V dikişlerden 18 tane olacak. Şimdi kafa parçasında da 18 tane dikişin olduğu sırayı buluyorsunuz. Şöyle yerleştireceğiz. Bakın bir şekli var gövdenin. Arka tarafı biraz daha farklı bir şekle sahip. Arkaya gelecek. Burası ön taraf. Bakın böyle olacak. Şimdi 18 tane dikişin olduğu yeri buluyorsunuz ve oraya dikiyorsunuz arkadaşlar. O da bu sıralar olacak. Şuradan başlayacağım dikmeye. Evet. Önce kafa parçasını dikiyorsunuz. Sonra gövde parçasına bu şekilde dikiyorsunuz. Kafa parçasını dikiyoruz. Sonra gövde parçasına. Böyle öğretmiş olduğum gibi kafada da bir daireyi takip ederek dikmeniz gerekiyor. Şöyle ipleri iyice çekelim, sıkıştıralım. Bu şekilde dikişe devam edeceğiz arkadaşlar. Kafada bir daireyi takip edeceğiz. Aynı sıraları karıştırmayın. Başka sıralara atlamayın. Tam kapamadan önce de, yani bitirmeden önce de çalışmanıza içine biraz daha elyaf ilave edip öyle bitirirsiniz çalışmanızı. Çalışalım ve buluşalım. Evet, son dikişe geldim. Burada da bir düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir halka yapıp içinden iğneyi geçireceğim ve çekeceğim, düğümleyeceğim. İğneyi buradan geçiriyorum ve başka bir yerden çıkarıp artık kesebilirim. Evet, çalışmanızın şeklinin böyle olması gerekiyor. Şimdi kulakları alalım ve dikişe devam edeceğiz. Şimdi kulağı dikmeden önce arkadaşlar yapmanız gereken bir çalışma var. Bakın şeklimiz böyle. Şimdi burada dikerek karşılıklı burada kapatacağız boşluğu. Bakın böyle karşılıklı dikişlerden alıyorsunuz. Önce bu çalışmayı yapacağız. İki kulakta da aynı çalışmayı yapacaksınız. Karşılıklı dikerek kapatacağız. Sonuncu dikişi yapacağım. Ve buradan çıkarıyorum. Evet.
Bakın çalışmamız böyle bir üçgen. Şimdi ben bir tane kulağa diktim. Diğerini şimdi birlikte dikeceğiz buraya. Nereden dikeceğiz? Bu orta noktadan sayıyorsunuz. 1, 2, 3.'den dikiyorsunuz. Ama nasıl? Şöyle simetri olacak. Buna dikkat edin. Bir kulak önde, bir kulak arkada olmasın. Bir ikinciden çıkarıyorsunuz. Bakın buradan iğneyi çıkarıyoruz. Önce uçlarından dikeceğim. Uç noktalardan dikiyorum. Evet. Bakın böyle olacak. Şimdi artık buraya dikebiliriz. Dikişi tamamlayacağız. Bir alt sıraya indim dikerken arkadaşlar. Bir alt sıradan iğneyi geçirdim ve üstten çıkardım. Şimdi buradan dikiyorum. Arka taraftan çıkaracağım. Böyle dikeceğiz. Şimdi buradan geçireceğim. Ön taraftan çıkaracağız. Evet. Buraya da dikeceğim. Şimdi dikişim bitti. Burada minik bir düğüm yapıyorsunuz. Şöyle yine halkanın içinden geçiriyorsunuz ve düğümlüyorsunuz. İpi artık başka bir taraftan çıkarıp kesebiliriz. Şöyle. Evet. Böylece dikişi tamamlamış oluyoruz. Diğer kulağı da simetri olarak dikip hazırlıyoruz. Sıra geldi ön bacakları dikmeye. Bacakları dikmeden önce az miktar elyafla dolduruyoruz arkadaşlar. Sonra kulaklarda yaptığımız gibi dikerek burayı kapatıyorsunuz, bu boşluğu. Şöyle karşılıklı dikişlerden alıyorsunuz ve dikiyoruz, kapatıyoruz. Birinci bacağı diktim. Nereye dikeceksiniz? Bu alttan saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıraya 3 deliği kullanarak dikiyorsunuz. Tam ortaya dikeceksiniz. İki gözün ortasından başlayarak birini sola, birini sağ tarafa dikiyorsunuz. Ben bir tanesini diktim. Şimdi diğerini dikeceğiz. Yine ortadan başlayacağım. 3 tane dikişi kullanacağım. Diğer bacağı da hemen bunun yanına dikeceğim. Şöyle uç noktalardan önce dikişimi yapacağım. Kulakta yaptığımız gibi. Sonra sıra sıra her deliğe dikeceksiniz. Önce buradan, sonra alttan çıkaracağım iğneyi. Kolun üstünden geçirip alttan çıkarıyorum. Evet, buraya da dikiyorum. Buradan geçireceğim. Yukarıdan çıkarıyorum. Şimdi buraya dikkatli izleyin. Bakın bacak burada yukarı kalktı. Böyle yukarı kalkmasını istemiyorum. O nedenle 2 sıra alttan iğneyi çıkartacağım. Şöyle 1, 2. 2 sıra alttan çıkarıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi bacakta da 1, 2 sıra alttan şöyle dikiyorsunuz. Şimdi aynı yerden iğneye geçirip kolun kenarındaki delikten çıkaracağım. Ve çekiyorum, sıkıştırıyorum. Küçük bir düğüm yapacağız. Şöyle halkanın içinden ipi geçirip düğümleyeceğiz. Aynı yerden iğneye geçireceğim ve başka bir taraftan çıkarıp artık ipi kesebilirim. Evet. Çalışmanızın görüntüsünün arkadaşlar bakın böyle olması gerekiyor. Ön bacaklar hazır. Şimdi sıra geldi kuyruğunu dikmeye. Kuyruğun içini de az miktar elyafla dolduralım. Şimdi arkadaşlar ne yapmıştık kulak ve bacaklarda? Bu boşluğu dikerek kapatmıştık. Kuyrukta bunu yapmayacağız. Kuyrukta dikerken bir daireyi takip eder gibi dikiyorsunuz. Kuyruğu nasıl yerleştiriyoruz? Şöyle göstereyim. Kuyruk tam
azaltmalara başladığımız sıra var. Oradan itibaren dikilecek. Burada da 1, 2, 3, 4, 5. deliğe gelmesi gerekiyor. Şöyle yerleştirelim. Çünkü üstten dikmeye başlayacağım. Buradan dikeceğim. Şöyle dikiyoruz. Bakın bu azaltmalara başladığımız sıralar vardı. O sıralardan itibaren daireyi takip eder gibi dikeceğiz. Şimdi bu V dikişler var ya, V'ler, onların içinden geçiriyorsunuz iğneyi. Şimdi onun yanındaki bir sonraki V dikişin içinden tekrar geçiriyorsunuz. Ondan sonra gövdeye dikiyorsunuz arkadaşlar. Dikerken de şöyle kedinize bakın, kuyruk bu tarafa kaymasın. Şöyle yerleştireceğiz. İki kulağın tam ortasına gelecek şekilde dikmeye dikkat edersiniz. Şöyle alt sıraya iniyorum. Yine bu V dikişlerin içinden geçireceğim. Şimdi yanındakinden geçiriyorum. Devam ediyorum. Aynısını yapacağım. Yine V dikişlerin içinden geçiriyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Yukarı çıkıyorum. Son dikişi yapacağım. Şöyle alttan çıkaracağım. Şimdi burada bir düğüm yapalım. Ve artık ipi keseceğiz. Şöyle minik bir düğüm yapıyorum. İğneyi buradan geçiriyorum ve başka bir taraftan çıkarıyorum. Artık kesebiliriz. Böylece kuyruğu da dikip tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Çalışmamıza bir göz atalım. Sıra geldi yan bacakları dikmeye. Yan bacakların içini doldurmayacağım. Yine kulaklarda yaptığımız gibi çalışmayı tamamlayacağız. Son sıraları karşılıklı dikişlerden dikerek önce kapatıyorsunuz. Bu şekilde. Dikeceğiz. Buradan da dikiyorum. Şimdi şöyle oturduğunu düşünürsek bacakların da şöyle havada kalmaması gerekiyor. Tabii kanat gibi olur yukarı dikerseniz. Şimdi oturtturduğunuz zaman da bacakların yere gelmesi gerekiyor. Onu ölçersiniz. Kediyi oturtun ve yanına da bacağı koyun. Şu şekilde. Şimdi bana bu sıralar denk geldi. Buradan başlayacağım. Buradan iğneyi çıkartıyorum. Şöyle. Yine sıra sıra her dikişe dikeceğiz. Şimdi iç taraftan dikeceğim. Buradan çıkaracağım. Şimdi ön bacaklarda yaptığımız gibi böyle açılmasını istemiyorum. Birkaç sıra önden çıkarıyorsunuz iğnenizi. Şöyle ön taraftan çıkaracağız. Şöyle tutturuyorsunuz bacağı. Yine aynı yerden geçirip şuradan çıkaracağım. Evet. Şimdi burada bir tane düğüm yapıyorum. Buradan geçirip başka bir yerden çıkaracağım iğnemi. Evet, bacağın dikişi bu kadardı arkadaşlar. Diğer bacağı da öğrettiğim gibi simetri olarak yine aynı şekilde önce burayı dikerek kapatıyorsunuz. Simetri olarak buraya dikiyorsunuz. Şöyle oturtuyorsunuz kedinizi. Yine aynı sıralara dikersiniz. Çalışalım, buluşalım. Evet, dikişim tamam arkadaşlar. İki bacağı da diktim, hazırladım. Şimdi sıra geldi fuları dikmeye. Şöyle alıyoruz. Hemen iğneye geçirelim.
Şöyle geçiriyoruz. Şimdi bakın bu dikişlerin ve dikişlerin öne bakması gerekiyor. Burası ön taraf arkadaşlar çalışmamızın. Burası arka taraf. Dolayısıyla böyle yerleştireceğiz bu şekilde. Şöyle bir çeviriyoruz. Boynunu döndürüyoruz. Bu uç noktadan dikiyorsunuz. İlk V dikişten dikebilirsiniz. Şöyle tutturacağız. Burada da zincirin içinden geçiriyorum. İlk zincirin içinden iğneyi geçireceğim. Çekip sıkıştıracağım. Ve burada ufak bir düğüm atalım. Sökülmesin. Şimdi çalışmanın arka tarafını çevirip burada iğneyi yürütürsünüz arkadaşlar. Şöyle sıraların içinden yürütüp kesebiliriz. Kısa keseceğim. Şimdi düzeltelim flörü. Evet. Çalışmanızın görüntüsünün arkadaşlar bakın böyle olması gerekiyor. Şimdi siyah nakış ipliği alıyoruz ve yüz nakışı yapacağız. Şimdi öncelikle nakışı arkadaşlar iki gözün tam orta noktasından başlıyoruz. Bakın iğneyi buradan geçiriyorum ve iki gözün tam ortasından çıkarıyorum buradan. Burayı biraz uzun bırakırsınız ipin ucunu. Şöyle uzun bırakalım. Şimdi burada bir ters V yapacağız. Şöyle ters V yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra iğneyi bakın nereden çıkartacağız? Gözün ikinci deliğinden çıkarıyoruz. Hemen yanından. Gözün yan tarafından ve ikinci delikten çıkaracağız. Yanından hemen. Sonra bakın nereden dikmişim? İkinci delikten hemen şöyle ikinci delik. Sonra hemen alt sırasından alt sırasından çıkarıyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi bir tane daha çizgi yapacağız buraya ve karşı taraftan artık çıkarabiliriz iğnemizi. Şuradan çıkaracağım. Evet. Şöyle. Şimdi yine ikinci delikten çıkarıyorum ve buradan da yine üst sıradan bir çizgi daha yapacağız. Diğer tarafta simetri olması için. Burada da bir çizgi. Şimdi bakın. Kaş nakışı yapacağız. Gözün 1, 2, 3, 4, 5. sırasından çıkarıyorsunuz. Üst sıradan 1, 2, 3, 4, 5. sıradan çıkarıyoruz buradan. Şöyle hafif bir çapraz yapacağız. Bir sıra alt. Yani bakın buradan çıkartmışım iğneyi. Bir alt sıra, bir ikinci delik. Bir alt sıra, bir ikinci delik. Karşı tarafa da simetrisini yapıyoruz arkadaşlar. Yine orantılı bir şekilde. Burada da simetri olarak kaş nakışını işliyoruz. Onu da burada çapraz yapacağım. Şimdi ipi uzun bırakın demiştim. O delikten çıkarıyorsunuz ipliği. Ve burada bir düğüm yapacağız. Şöyle. Evet. Nakışımız bitti. Şimdi burada bir düğüm yapıyorum. Ve ipliği artık kısa kesebiliriz. Evet. Şimdi tığla bu ipleri içeri çekelim. Böylece yüz nakışını da tamamlamış oluyoruz. Çalışmanız arkadaşlar böyle görünecek. Şimdi minik dokunuşlarla makyaj yapacağız. Makyaj için pembe allık kullanacağım arkadaşlar. Şöyle çok az miktar alacağım.
Çok az miktarda alıyorum. Önce kulakların içine sürüyoruz. Az miktarda. Şöyle. Sonra yanaklarına şöyle pembelik vereceğiz. Evet. Renklerin seçimi size kalmış. Daha yoğun bir pembe allıkta kullanabilirsiniz. Evet. Ben çalışmamı tamamlıyorum. Şöyle allığımızı da kenara koyalım, kaldıralım. Böylece bütün çalışmalarımızı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Hepinizin ellerine sağlık. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de beğeni, yorum ve süper teşekkür bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı ve örgü dolu günler diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.